Amerikan demokrasisini anlatan bir kitap, okyanusları ve asırları aşarak Ankara'daki en hararetli siyasi tartışmalara nasıl sızdı? Okyanusun ötesindeki genç bir cumhuriyetin yönetim sancılarını ve başarı sırlarını inceleyen Fransız bir aristokratın satırları, yıllar sonra çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili hayata geçiş denemelerine yön vermiş olabilir mi? Çankaya Köşkü'nün loş ışıklı, kitap kokan kütüphanesinde, masanın üzerinde duran Fransızca eserlerin arasında belki de en dikkat çekici olanlardan biri, Alexis de Tocqueville'in kaleme aldığı Amerika'da Demokrasi adlı anıtsal çalışmaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Batı dünyasının siyaset felsefesini ve anayasa hukukunu incelerken, bu kitaba da göz attığı, demokrasinin doğasına, faydalarına ve en önemlisi barındırdığı büyük tehlikelere dair analizleri süzdüğü anlatılır. Kitap sayfalarının kenarlarına düşülen o sessiz şerhler, sadece entelektüel bir okuma pratiği değil, bir ulusun tek partili yönetimden çoğulcu bir demokrasiye nasıl evrilebileceğinin zihinsel arayışlarıydı. Bir liderin, kurduğu rejimin geleceğini teminat altına almak için Batı'nın en derin demokrasi analizleriyle kurduğu bu olası bağ, Türk siyasi tarihinin en az bilinen ama en kritik bir anlarından birine ışık tutuyor. Zamanı biraz geriye saralım ve 1830'ların Amerikası ile Fransa'sı arasında mekik dokuyan o düşünsel iklime göz atalım. Genç bir Fransız hukukçu ve düşünür olan Alexis de Tocqueville, Fransız devriminin ardından yaşanan büyük çalkantıları, diktatörlükleri, terör dönemlerini ve monarşiye geri dönüşleri bizzat müşahede etmişti. Fransa bir türlü istikrarlı bir özgürlük ve demokrasi düzeni kuramazken, okyanusun diğer tarafındaki Amerika Birleşik Devletleri, kralsız, aristokrasisiz ve şaşırtıcı bir biçimde istikrarlı bir cumhuriyet inşa ediyordu. Tocqueville, bu mucizenin sırrını yerinde çözmek için 1831 yılında Amerika'ya gitti. 9 ay boyunca eyaletleri gezdi, kasaba meclislerine katıldı, mahkemeleri izledi ve halkın her kesimiyle konuştu. Geri döndüğünde yazdığı Amerika'da Demokrasi kitabı, sadece bir seyahatname değil, modern dünyanın en derin siyaset bilimi klasiklerinden biri oldu. Tocqueville, demokrasinin ve eşitlik fikrinin kaçınılmaz bir küresel dalga olduğunu görüyordu. Ancak bu dalganın doğru yönetilmezse beraberinde büyük riskler, hatta yeni tür bir despotizm getireceği konusunda da dünyayı uyarıyordu. İşte bu kehanet niteliğindeki uyarılar, bir asır sonra kendi ülkesinde sıfırdan bir cumhuriyet kuran ve mutlak otoriteye karşı halk egemenliğini savunan Mustafa Kemal'in de dikkatinden kaçmayacaktı. Tocqueville'in kitabında en çok üzerinde durduğu ve modern siyaset literatürüne kazandırdığı en meşhur kavram, çoğunluğun tiranlığıydı. Düşünür, demokrasilerde hukuki, kurumsal ve ahlaki sınırlamalar olmazsa, oyların çoğunluğunu alan gücün, azınlıkta kalanların haklarını tamamen ezebileceğini savunuyordu. Ona göre bu, kralların diktatörlüğünden çok daha acımasız ve kaçılması imkansız bir baskı rejimi yaratabilirdi. Demokrasi sadece sandıktan ve çoğunluğun iradesinden ibaret olamazdı. Gerçek bir özgürlük için bağımsız bir yargı, güçlü bir sivil toplum, özgür bir basın ve en önemlisi, iktidarı dengeleyecek siyasi partiler şarttı. Kaynaklarda aktarıldığı üzere, Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesinde Batı dünyasının bu nevi anayasa ve yönetim hukuku eserleri geniş bir yer tutuyordu. Bir yönüyle tarihsel bir rivayet, bir yönüyle yorumsal bir köprü olarak kabul edilen iddialara göre, Atatürk, Tocqueville'in çoğunluğun tiranlığına ve muhalefetin hayati önemine dair yazdığı sayfaları büyük bir ciddiyetle incelemişti. O, kurduğu tek partili sistemin nihai bir hedef değil, milleti çağdaşlaştırmak ve köhne yapılardan temizlemek için zorunlu bir geçici istasyon olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak teorideki bu muazzam demokrasi idealiyle Ankara'nın o günkü çetin gerçekliği arasında büyük bir uçurum uzanıyordu. Peki 1920'lerin sonuna gelindiğinde Ankara'daki gerçeklik tam olarak neydi? Türkiye Cumhuriyeti, saltanatı ve hilafeti kaldırmış, medeni kanunu kabul etmiş, harp devrimini yapmış ve yüzünü tamamen çağdaş dünyaya dönmüştü. Ancak tüm bu devasa reformlar, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tek partili yönetimi altında, yukarıdan aşağıya, kararlı ve tavizsiz bir iradeyle gerçekleştirilmişti. Mustafa Kemal, bu tek partili yapının olağanüstü dönemlerde işe yaradığını bilse de, uzun vadede rejimi hantallaştıracağını, meclisi işlevsiz kılacağını ve en tehlikelisi, devlet ile partiyi eşitleyerek yeni bir otoriterleşme doğuracağını görüyordu.
İşte bu noktada Tocqueville'in teorik uyarıları ile Ankara'nın siyasi pratikleri arasında harika bir zihinsel paralellik kurulabilir. Bir devleti kurmak için mutlak bir liderlik ve tek bir kurucu irade gerekebilirdi. Ancak o devleti yaşatmak ve çağdaş dünya ile bütünleştirmek için mutlaka denetleyen, eleştiren ve alternatif sunan bir mekanizmaya, yani yasal bir muhalefete ihtiyaç vardı. Atatürk, Batı demokrasilerinin bu kurucu sırrını çok iyi analiz etmişti ve kendi kurduğu rejimin Batı'da bir diktatörlük olarak anılmasından derin bir rahatsızlık duyuyordu. Cumhuriyetin tam anlamıyla taçlanması için çok partili hayata geçilmesi gerektiğine inanıyordu. Ve takvimler 1930 yılının sıcak bir yaz gününü gösterdiğinde, Türk siyasi tarihinin en büyük, en dramatik ve en cesur hamlelerinden biri gerçekleşti. Mustafa Kemal, en yakın arkadaşlarından biri olan, Paris Büyükelçiliği yapmış ve Batı dünyasının çoğulcu sistemlerini yakından tanıyan Fethi Okyar'ı Yalova'ya çağırdı. Ondan resmi olarak bir muhalefet partisi kurmasını bizzat istedi. İşte bu an, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın doğuşanıydı. Tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin üzerinde uzunca durduğu bu hamle, doğrudan doğruya batılı demokrasi teorilerinin, belki de kütüphanede satır satır okunan Tocqueville analizlerinin pratiğe dökülme çabasıydı. Atatürk, Fethi Okyar'a hitaben yazdığı mektuplarda ve yaptığı konuşmalarda, mecliste hükümeti denetleyecek bir muhalefet partisinin bulunmamasının Cumhuriyet'in ruhuna aykırı olduğunu açıkça ifade ediyordu. Kurucu lider, kendi elleriyle kendine bir muhalefet yaratıyordu. Bu, dünya siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir rasyonalizmdi. Ancak bu hamlenin arkasında, kalabalıkların ve sosyolojinin henüz tam olarak hazır olmadığı gizli bir fay hattı uzanıyordu. Atatürk'ün çok partili sisteme yönelik bu denemeleri tarihi vesikalarla kesin olarak belgelenmiş olsa da, bu kararın doğrudan doğruya Tocqueville okumalarına ve sayfa kenarı notlarına bağlanması, tarihçilerin kurduğu yorumsal ve entelektüel bir köprüdür. Bu köprü bizlere, kurucu kadronun kararlarının arkasındaki felsefi derinliği anlamak için muazzam bir perspektif sunar. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulur kurulmaz, ülkede adeta bir toplumsal yer sarsıntısı yaşandı. Yıllardır sessiz kalan, devrimlere karşı içten içe öfke biriktiren, eski rejimin özlemini çeken ya da dünyayı kasıp kavuran 1929 ekonomik buhrandan bunalan kitleler, akın akın bu yeni partinin bayrağı altında toplanmaya başladı. Fethi Okyar'ın İzmir mitinginde yaşanan büyük izdam, atılan sloganlar ve ortaya çıkan kontrolsüz toplumsal öfke, Tocqueville'in demokrasinin risklerine dair yazdığı bir başka büyük tehlikeyi akıllara getiriyordu. Kurumları ve eğitim düzeyi henüz oturmamış bir toplumda erken gelen serbestliğin, özgürlüğü yok edecek bir kaosa ve geriye dönüşe neden olma riski. Anlatılır ki, Mustafa Kemal bu süreçte gelişmeleri çok büyük bir endişe, şaşkınlık ve dikkatle takip etmişti. Bir yanda hayal ettiği batılı, çoğulcu, demokratik Türkiye ideali duruyordu. Diğer yanda ise, binbir emekle, kanla ve gözyaşıyla kurduğu laik cumhuriyetin, henüz demokrasi kültürünü ve devrimleri içselleştirememiş kitleler tarafından bir gecede tasfiye edilmesi tehlikesi vardı. Teori ile pratik, batılı felsefe ile Anadolu'nun o günkü sosyolojik gerçekliği çok sert bir şekilde çarpışmıştı. Tocqueville, Amerika'da demokrasinin başarısını, Amerikalıların 100 yılı aşkın süredir kasaba meclislerinde kazandığı kendi kendini yönetme alışkanlığına, yani köklü bir siyasi kültüre bağlıyordu. Anadolu'da ise, yüzyılların monarşi ve itaat geleneğinden henüz yeni çıkmış bir toplum söz konusuydu. Çoğunluğun iradesi, her an devrimlerin ortadan kaldırılması talebine dönüşebilirdi. Sonuç, ne yazık ki trajik bir geri çekilme oldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası, kuruluşundan sadece birkaç ay sonra, dinsel gericiliğin ve rejim düşmanlarının partiyi laikliğe karşı bir kale olarak kullanmaya başladığını gören bizzat kendi kurucusu Fethi Okyar tarafından feshedildi. Hemen ardından yaşanan Menemen olayı gibi acı tecrübeler, Ankara'ya çok sert ve unutulmaz bir gerçeği öğretti. Demokrasi, sadece bir kanun maddesiyle ya da bir liderin iyi niyetli arzusuyla yukarıdan aşağıya bir günde kurulamazdı. Tocqueville'in de eserinde uzun uzun anlattığı gibi, demokrasinin yaşaması ve bir tiranlığa dönüşmemesi için her şeyden önce bir demokrasi kültürünün, vatandaşlık bilincinin ve kurumsal altyapının toplumun tabanına yayılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk, bu acı denemenin ardından çok partili hayata geçişi daha güvenli ve ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Ancak bu idealden ve hedeften hiçbir zaman vazgeçmedi.
O, okullarda okutulacak olan Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabını bizzat kaleme alırken, demokrasinin, halk egemenliğinin ve hürriyetin faziletlerini en ince ayrıntısına kadar yazmaya devam etti. Genç nesilleri bu kültürle ve pozitif bilimlerin ışığında yetiştirmeyi, gerçek bir demokrasinin ön şartı olarak gördü. Kurduğu cumhuriyeti felsefe olarak her zaman çok sesliliğe açık bir vizyonla besledi. Today, geriye dönüp baktığımızda, Amerikan demokrasisinin o kurucu metinleriyle Ankara'nın meclis salonları arasında kurulan o ince ve entelektüel köprünün ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Alexis de Tocqueville'in sayfalarında yer alan uyarılar, yeni Türk Devleti'nin kurucu kadrosu için körü körüne bir taklit nesnesi değil, Cumhuriyeti bekleyen toplumsal tehlikeleri öngörmede hayati birer felsefi fener olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk, çok partili sistemi kendi sağlığında tam anlamıyla hayata geçirememiş olsa da, bu hedefi devletin nihai ve değişmez menzili olarak işaretlemiş, kurumları ve zihinleri buna göre hazırlamıştı. Kitapların kenarındaki o kurşun kalem izleri, satır arası okumaları ve yorumsal tartışmalar, bir milletin esaretten hürriyete, tek seslilikten çok sesliliğe uzanacak olan o çetin yolculuğunun en dürüst ve en derin şahitleridir. Peki sizce modern dünyada demokrasinin en büyük sığınağı ve güvencesi nedir? Kurumların ve anayasanın katı gücü mü, yoksa toplumun sahip olduğu o özgürlükçü demokrasi kültürü mü? Çoğunluğun iradesi, azınlıkta kalanların haklarını ezmeye başladığında gerçek bir demokrasiden bahsedebilir miyiz? Düşüncelerinizi, analizlerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu ufuk açıcı bölümünde, okyanusları aşan bir felsefi mirasın Ankara'daki yankılarını ve çok partili hayatın ilk sancılı adımlarını inceledik. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu kütüphanenin büyüleyici sayfaları arasında kaybolacağız ve bu kez, Batı düşüncesinin ve iktisat tarihinin en sarsıcı ismi Karl Marx'ın Das Kapital'ine, yeni kurulan Cumhuriyet'in devletçilik ve ekonomi politikaları şekillenirken, Ankara'dan nasıl bakıldığına, o devasa iktisadi sayfaların kenarına hangi çarpıcı şerhlerin düşüldüğüne bakacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin az bilinen o iktisadi ve siyasi satır aralarında buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.